30 bin Türk lirası ile nasıl 360 günde milyarder olunur? Evet arkadaşlar, kulağa imkansız gibi geldiğinin farkındayım. Ancak doğru bir yol haritası ile söz konusu olan milyarderlik hayali zor ancak imkansız değildir. Dünyadaki tüm gerçek milyarderlerin geçmiş olduğu yoldan bahsedeceğim bugün sizlere. Bu yolun adı bileşik gelir, bileşik kazançtır. Bileşik gelir, paranın sizin için çalıştığı en güçlü sistemlerden biridir. Basitçe anlatmak gerekirse, kazandığınız paranın tekrar kazanç üretmesi ve bu sürecin zamanla katlanarak büyümesidir. Zenginliğin büyük bir kısmı tek seferlik büyük paralarla değil, zaman artı disiplin artı bileşik etkiyle oluşur. Çoğu insan sadece ana parasını artırmaya odaklanır. Oysa asıl farkı yaratan şey kazancın da kazanç sağlamasıdır. Bileşik gelirde zaman en kritik faktördür. Ne kadar erken başlarsanız sonuç o kadar büyük olur. İlk zamanlarda büyüme yavaş gibi görünür. Bu dönem sabır isteyen dönemdir. Ancak belirli bir noktadan sonra kazanç adeta hızlanır ve grafik dikleşir. İnsanların bir anda zengin oldu dediği kişilerin çoğu aslında bu süreci yıllarca sessizce işletmiştir. Bu bahsini etmiş olduğumuz bileşik geliri tabloda sizler incelerken ben de size bir örnek vererek somutlaştırayım. Ana paramızın 30 bin Türk lirası olduğunu varsayıyoruz. Bu bizim sermayemiz oluyor. Bu rakam yaklaşık 700 dolara tekabül ediyor. Öyle bir ürün bulmamız lazım ki günlük %3 kar ile hızlı bir şekilde satış yapıp paramızı cebimize koyalım. Mesela bu ürün günlük hayatta çok fazla tüketilen süt olabilir. Sütün toptan litre fiyatının 24 TL olduğunu düşünürsek eğer 30.000 TL ile 1250 litre süt alabiliyoruz. Almış olduğumuz sütün litresini de 25 TL'den sattığımız zaman elimize geçen para 31.250 TL yapıyor. Sütün alınıp dağıtımı için 350 TL harcama yaptığımızı düşündüğümüzde bize kalan 30.900 TL'dir. Artık sermayemiz 30.000 Türk lirası değil, 30.900 Türk lirası olmuştur. Yani sermayemiz birinci günün sonunda %3 artmıştır. Bu döngüyü 60 gün boyunca tekrarladığımız zaman 60 günün sonunda 76.748 Türk lirası paramız olacaktır. İlk başlarda yapılan günlük kar 900 ile 1100 TL aralarındayken 60 günden sonra günlük karımız 5000 TL'nin üzerine çıkmaktadır. Biz buna paranın doğurganlığı diyoruz. Para doğurabilen bir varlıktır arkadaşlar. Bu hususu hiçbir zaman unutmayınız. Ancak burada unutulmaması gereken başka bir husus bulunmaktadır. Sermaye büyüdükçe arkadaşlar mutlaka ama mutlaka pazarı genişletmemiz ve ürün çeşitliliğini artırmamız gerekmektedir. Başlangıçta 3 ila 5 mahalleye hitap ederken zamanla bu 20 ila 30 mahalleye çıkacak. Daha da ileriki süreçlerde ilçe, il ve ülkeye yayılması gerekecektir. Çünkü belli bir zamandan sonra sadece süt satmak yetmeyecektir. Sütün dışında süt ürünleri ile çeşitliliği artırmamız gerekecektir. Karımız artacak ancak kar oranımız %3 olarak devam edecektir. Bugün ülkemizde ve dünyada enflasyonun yüksek olduğunu göz önüne alırsak eğer %3 kar ile kimsenin ticaret yapmadığı bir ortamda sizler bu ticareti yapacak olursanız piyasaya hızlı bir giriş yapar ve kısa sürede de güçlü bir sermayeye ulaşacaksınızdır. İşte o zaman rakiplerinizin sizlerle mücadele etmesi çok daha zor olacaktır. 60 gün boyunca kazancınız toplamda 76.748 TL idi. Bir sonraki 60 günün yani işe başladıktan sonra ki 20. günün sonunda ise sermayemiz yaklaşık 1.041.000 TL olmaktadır. Aradaki inanılmaz artışı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu süre zarfında kar oranımız %3 olarak devam etmektedir. Ancak sermayemiz büyüdüğü için artık günlük karımız 900 TL değil, çok ama çok daha fazladır. Bu döngüyü başarılı bir şekilde devam edebilirsek eğer 180 günde sermayemiz yaklaşık 6 milyon 100, 35 bin TL olmaktadır. 180 günde 6 milyon 100, 35 bin TL olan para 360. günde ise 1 milyar 254 milyon 648 bin TL yapıyor. Burada vermiş olduğum örnek bileşik gelir olayını daha iyi anlamanız içindir. Sizler bu işi hayata geçirmeden önce kendinizi bir sorgulayacaksınız. Acaba ben ne tür bir iş yapabilirim?
ve ne tür ürünleri en iyi şekilde pazarlayıp satabilirim diye kendinize soracaksınız. Çünkü sizi sizden daha iyi tanıyan bir insan yoktur. Önce kendi içinizde bir çözümleme yapacaksınız, daha sonra ise toplumun ihtiyacı olan bir açığı tespit etmeniz lazım ve buradan yürümeniz lazım arkadaşlar. Görüldüğü üzere milyarder olmak imkansız değil. Bunu ben söylemiyorum. Bunu rakamlar, sayılar ve matematik söylüyor. Ancak bunun için ciddi bir emek, sabır, disiplin ve araştırma istemektedir. Bu videoyu sonuna kadar izleyen kıymetli arkadaşlar, siz zengin olmayı kafaya koymuşsunuz. Ancak bir yol aramakta olduğunuzun farkındayım. Arayan aradığını bu hayatta mutlaka bulur. Önemli olan vazgeçmemektir. Sabır, disiplin, emek ve mücadele. Bu 4 kelime anahtarınız olsun. Aradığınız hazine sandığını açacak olan anahtardır. Beni sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir beğeni ve bir aboneliği bana çok görmezsiniz diye düşünüyorum.